Yaşadıkları hapisteyken vakit geçsin diye okuduğu Shakespeare'in trajedilerinden fırlayıp gelmiş bir sahneyi andırıyor. Bu ifadeler hakkında yazılan bir analizden. Bir ülke düşünün ki tarihin en büyük yolsuzluk skandallarından birine ev sahipliği yapmış, kaynaklarının küçük bir grup tarafından lüks ve ihtişamlı tüketildiği, kırılgan siyasi yapısıyla sürekli çalkantılar geçirmiş. İşte tüm bunların arasında bir isim var ki ülkede reformun ve adaletin savunucusu oldu. Tam 20 yıl boyunca muhalefette kalmış, siyasi baskıların ve hukuksuz yargı süreçlerinin hedefi olmuş bir lider. Türlü suçlamalarla ömrünün 10 yılını hapiste geçirdi. Ancak asla pes etmedi ve ülkesi için çalışmaktan vazgeçmedi. Reform öncelikli sloganı oldu. I've been fighting corruption all my life. Vaadi ise başbakan olarak ülkesini yolsuzluktan arındırmak ve ırksal siyasetle bölünmüş ülkesini birleştirmek. Batı'nın ikiyüzlü politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor. Filistin'deki sorunların 7 Ekim'de değil, 1948'de başladığını her fırsatta dile getiriyor. Asya-Pasifik bölgesinin siyasi tarihinde kilit rol oynadı. Malezya siyasetinde değişimin simgesi. Enver İbrahim. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Malay, Çin ve Hint kökenli vatandaşların bir arada yaşadığı ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkeye gidiyoruz. Malezya'ya. Ülkedeki yasalara göre tüm Malaylar Müslüman ve nüfusun yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Geri kalan nüfussa çoğunlukla etnik Çinliler, Hintliler ve diğer azınlık gruplardan oluşuyor. Bu çeşitlilik Malezya'da siyasetin en hassas noktalarından biri. Kral 9 eyaletin hanedan üyeleri arasından 5 yıllık bir süre için seçiliyor ve en önemli görevi mecliste çoğunluğu elde edecek başbakanı atamak. Ancak son 5 yılda 5 farklı başbakan göreve gelince ülke derin bir siyasi istikrarsızlığın içine sürüklendi. Bölücü politikalar, 1MDB gibi yolsuzluk skandalları, partiler arasındaki iç çatışmalar, etnik ve dini bölünmelerin siyasette sıkça istismar edildiği bir dönemden söz ediyoruz. Enver İbrahim çok ırklı bir koalisyonun lideri olarak ortaya çıktı. Koalisyonunda Çin kökenli Lok gibi isimler de vardı, Malaylarda. Çünkü tüm etnik grupların temsil edildiği bir yönetim hayal ediyor ve ülkeyi reformlarla birleştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedefliyordu. 1957'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanan Malezya, 60 yıl boyunca Birleşik Malay Ulusal Örgütü liderliğindeki koalisyonla yönetildi. Enver İbrahim de aktif siyasete bu örgüte katılarak girdi. Hızla yükselerek Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Ancak yolsuzlukla çalkalanan Malezya'da onu zorlu bir yolculuğun beklediği kesinleşmişti. 1998'de dönemin başbakanı Mahathir Mohamad ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu partiden ayrıldı ve o tarihten itibaren UMNO'ya karşı muhalefet lideri haline geldi. Malezyalı politikacı dönemin en güçlü muhalefet partisi Halkın Adaleti Partisi'nin lideri. Bu partiyi o hapiste olduğu için 1999'da eşi kurdu. Enver ise 2003 yılında beraat ettikten sonra partiye aktif olarak katıldı ve liderlik rolünü üstlendi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme misyonuyla partisini yönetti. 1998 ile 2018 yıllarının büyük kısmını siyasi tutuklu olarak geçirdi. Neredeyse 10 yıl. 98'de dönemin başbakanı Mahathir Mohamad ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar sonrası görevden alındı ve yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atıldı. Ancak mücadele etmekten asla vazgeçmedi. 2018'de Mahathir Mohamad ile yaptığı işbirliği sayesinde 61 yıldır iktidarda olan UMNO'nun ve Necip Rezzak'ın devrilmesine yardımcı oldu. Böylece Mahathir Mohamad 15 yıl aradan sonra ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Enver'in ise 2 yıl sonra görevi devralması bekleniyordu ancak Malezya'nın siyasi sahnesini alt üst edecek bir olay yaşandı. Sheraton hamlesi olarak bilinen siyasi manevra her şeyi değiştirdi. Bir film senaryosunu aratmayacak olayın detaylarına geleceğim. Malezya'da yaşanan skandallar ve siyasi hamleler Enver İbrahim'i bir kez daha muhalefet lideri olarak mücadele etmeye zorluyordu. Siyasi geçmişi, hükümetle yaşadığı ayrılık, tutuklanması hepsini anlatacağım ama baştan söylemeliyim. 2022'de yeni bir ittifakla iktidara geldiğinde tam 24 yıl geçmişti.
1947'de Malezya'nın Penang bölgesinde orta sınıf bir ailede dünyaya geldi Enver İbrahim. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra başkent Kuala Lumpur'daki Malaya Üniversitesi'nde Malay çalışmaları okudu. Önceleri hastanede çalışan babası İbrahim Abdurrahman, 1959-1969 yılları arasında Seberang Perai Merkez Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı ve Sağlık Bakanlığı Parlamento Sekreterliği görevini üstlendi. Annesi ise UMNO tabanında aktif siyasetle ilgilendi. İbrahim liderlik potansiyelini üniversite yıllarında erken yaşlarda göstermeye başladı. Malay Dili Topluluğu'nun başkanlığına seçilerek erken yaşlarda liderlik kariyerine adım attı. 1971'de Malezya Müslüman Gençlik Hareketi'ni kurdu ve 80'e kadar bu hareketin başkanlığını yaptı. Malezya'nın önde gelen Müslüman gençlik liderlerinden biri olarak dini ve sosyal meselelerdeki tanınırlığı onu etkili bir figür haline getirdi. Bu dönemde kırsal kesimlerdeki yolsuzlukla mücadeleye odaklanarak toplumsal adalet için sesini yükseltti ve 1974'teki öğrenci protestolarına katıldığı için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza Enver'in kararlılığını kırmak bir yana onun küresel sahnede daha da etkili olmasını sağladı. 1975-1982 yılları arasında Dünya Müslüman Gençlik Meclisi'nde Asya Pasifik bölgesini temsil etti. 81'de ABD'de Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü'nün kurucuları arasında yer aldı ve 1983-88 yılları arasında Uluslararası İslam Üniversitesi'nin başkanlığını yaptı. Yıldızı da bu dönemde parladı. Genç yaşta gösterdiği çalışmaları dönemin başbakanı Mahathir Mohamad'in ilgisini çekti ve 82'de Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu'na katılması için davet aldı. Hızla Malezya siyasetinde önemli bir figür haline geldi. Sırasıyla Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı, Tarım Bakanı, Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı olarak çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Tüm spekülasyonlara rağmen hızla yükselmişti. 93 yılında Başbakan Yardımcısı oldu. Artık Mahathir'in potansiyel halefi olarak öne çıkıyordu. Malezya 1970'lerden itibaren Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldi. 90'lı yılların başlarında ülke güçlü bir ekonomik büyüme yaşadı. Özellikle ihracata dayalı sanayileşme politikaları ülkenin büyümesine büyük katkı sağladı. Ancak 1997 Güneydoğu Asya mali krizi olarak bilinen finansal kriz patlak verdi. Enver kriz sırasında da Malezya ekonomisini başarıyla yönetti. Asya mucizesi olarak adlandırılan bu dönemde bazıları ekonomik başarıyı Mahathir'e, bazıları ise Enver'e atfetti. İkiliyi birbirinden ayıransa kriz yönetiminde izledikleri farklı yaklaşımlar ve politikalar oldu. Enver İbrahim krizin etkilerini hafifletmek amacıyla Uluslararası Para Fonu'ndan destek alınması gerektiğini savundu. Malezya ekonomisini bağımsız yargı, özgür medya ve cesur reformlara bağlıyordu. Kamu politikalarında yoksulların desteklenmesine önem verdi. Hükümet harcamalarını ve bakanlık maaşlarını azaltarak bir kemer sıkma politikası uyguladı. Ayrıca ülkenin kalkınma stratejisi olan büyük projeleri de kısıtlayan önlemler aldı. Bu başarılarından dolayı Euromoney tarafından en etkili 4 Maliye Bakanı'ndan biri seçildi. Ardından Asya Money onu yılın Maliye Bakanı ilan etti. Enver İbrahim 98'de ise Newsweek dergisi tarafından yılın Asya lideri seçildi. Ancak Mahathir'le arasındaki görüş ayrılıkları derinleşiyordu. Bir dağ iki kaplana dar gelir misali ikilinin dostluğu uzun sürmedi. Mahathir'in ekonomi politikalarını eleştirmesi ilk kırılma noktasıydı. Bir diğeri ise daha kritik. Enver İbrahim içinde bulunduğu Milli Cephe Koalisyonu'ndaki kayırmacılık ve kronizm yani devlet yöneticilerinin çevresini zenginleştirmesi olgusunun yaygınlaştığını açıkça dile getirdi. Nitekim Mahathir'den önce iktidarda olan Necip Rezzak döneminde de dünyanın en büyük kleptokrasi davası görüldü. Kleptokrasi hırsızlar rejimi ve siyasal yozlaşmanın hakim olduğu devlet düzeni olarak özetlenebilir. İşte Enver İbrahim de bu dönemde parlamentoda hükümeti sert bir şekilde eleştiren ilk isim oldu ve halihazırda bilinen ancak üzeri kapatılan tüm usulsüzlük ve yolsuzluklar gün yüzüne çıktı. Ancak eleştirileri pahalıya mal olacaktı. O dönemde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve Mahathir tarafından görevden alındı. Önce yolsuzluktan hüküm giydi, 2 ay sonra fiili livata ithamıyla açılan davada suçlu bulunarak 9 yıl hapse mahkum edildi ve 2008 yılına kadar siyasetten men edildi. Mahkumiyetleri kamuoyunda büyük ölçüde siyasi bir rakibin saf dışı edilmesi hamleleri olarak görülmüştü. Tüm bunların arka planındaysa işte bu kitap yatıyordu. Hükümet destekli Utusan gazetesinin editörünün suçlamaları büyük skandala yol açtı. İbrahim'e yöneltilen bu iftiralar siyasi bir komplonun bir ayağıydı.
20 Eylül'de Enver İbrahim evinde bir basın toplantısı yaparken 250 silahlı ve maskeli polis tarafından zorla gözaltına alındı. Sorgulamalar sırasında polis müfettiş tarafından defalarca darp edildi. Bu sırada ailesini ve hayatta kalamayacağını düşündüğünü söylüyor. Tüm bunlar ülke çapında daha büyük protestolara yol açtı. 30 binden fazla kişi Kuala Lumpur sokaklarında toplanarak Enver'in liderliğinde hem bu iftiraları protesto etti hem de Başbakan Mahathir Mohamed'in istifasını talep etti. Hapisteyken de siyasi mücadelesini aralıksız sürdürdü, binlerce kitap okudu. 98 yılında tutuklandığı ve siyasi yasaklı olduğu için seçimlere katılamadığında eşi Enver İbrahim'in yerine 99 yılında yapılan genel seçimlere katıldı. Eşine göre tüm bu yaşananlar siyasi cinayetti. Enver'e göre ise kendisi hükümetteki yolsuzlukları ve aşırılıkları ortaya çıkarmasın diye üst düzey bir siyasi komploya kurban gitmişti. 6 yıl hapiste kaldı. 2004 yılında yeterli kanıt bulunamadığı için Yüksek Mahkeme mahkumiyetine son verdi. Hapisten çıktıktan sonra kendisini hapse attırmakla suçladığı eski Başbakan Mahathir Mohamed'e karşı öfke duymadığını ifade edecekti. Bu beraat Malezya'da bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Serbest bırakıldıktan sonra Oxford Üniversitesi'nde bir dizi öğretim pozisyonunda bulundu. Johns Hopkins Üniversitesi ve Washington'daki Georgetown Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarında görev yaptı. 2006'da aday olacağını duyurdu. Ancak bu kez de Başbakan Abdullah Bedevi'nin parlamentoyu, eyalet meclislerini feshederek seçimleri 8 Mart gibi erken bir tarihe çekmesi, siyasi yasağı 14 Nisan 2008'de bitecek olan Enver İbrahim'in planlarını sekteye uğrattı. Ancak seçimler Milli Cephe için hiç de beklendiği gibi olmadı. Halk İttifakı 222 sandalyeli Malezya parlamentosunda 82 koltuk kazandı. Milli Cephe böylece parlamentodaki 3'te 2 çoğunluğu kaybetti. Bu 1957'den bu yana en kötü seçim sonucu anlamına geliyordu. Bu sırada Enver İbrahim'e yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmedi. 2008 genel seçimlerinden sadece 3 ay sonra ikinci kez fiili livata suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Hatırlayanlarınız olacaktır. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkileri olan Enver İbrahim, Türkiye'nin çözüm sürecine katkısı olabileceği gerekçesiyle Kuala Lumpur'daki Türkiye Büyükelçiliğine sığınmıştı. Daha sonra iki ülke arasındaki ilişkileri etkilememek adına Türk Büyükelçiliğinden ayrıldı. Enver İbrahim kendisine çeşitli komplolar kurulduğunu ve suikastin bile ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı. Bu, halkın iradesini bastırmak ve Malezya'da gerçekleşen değişimlere son vermek için yapılıyor dedi. 2012'ye gelindiğinde Yüksek Mahkeme tarafından aklanmıştı. Ancak Malezya Temiz Mahkemesi 2015'te yeniden Enver İbrahim'i suçlu bularak 5 yıl hapse mahkum etti. Yargı süreçleri, mahkumiyet, siyasi mücadele. Bu döngüden çıkamıyordu. 9 Mayıs 2018 seçimlerine gidelim. Malezya için bir dönüm noktası oldu. Enver İbrahim bu kez Necip Rezzak'ın iktidarına son vermek için eski rakibi Mahathir Mohamed'le birlikte çalıştı ve liderlik ettiği koalisyon olan Umut İttifakı seçimleri kazandı. Ülkenin bağımsızlığından beri iktidarda olan Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü ve onun başbakanı olan Necip Rezzak genel seçimlerde büyük bir yenilgi yaşadı. Mahathir Mohamed 15 yıl sonra ikinci kez 92 yaşında başbakanlık koltuğuna oturdu. Mahathir'in göreve başlamasının ardından 2015 yılından beri tutuklu bulunan Enver İbrahim de kraliyet affıyla serbest bırakıldı. İkili arasındaki anlaşma 2 yıl sonra Enver'in başbakanlığı devralması yönündeydi. Ancak bu anlaşma ve hükümet sadece 22 ay sonra çöktü. İşte tam bu sırada başta da sözünü ettiğimiz Sheraton Otel olayı yaşandı. Mahathir, Enver'i saf dışı bırakmayı planlarken koalisyondaki Muhyiddin Yasin liderliğindeki bir grup Malezya siyasetini ters yüz etti. 23 Şubat 2020'de koalisyonun bazı üyeleri ve diğer siyasi figürler Kuala Lumpur'daki Sheraton Otel'de gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantının amacı Mahathir'in istifa etmesine yol açacak siyasi bir manevra yaparak yeni bir koalisyon kurmaktı. Plan başarılı oldu ve Mahathir başbakanlıktan istifa etti. Yerine Muhyiddin Yasin yeni bir koalisyonla başbakan oldu. Tam bir siyasi entrikalar dizisi. Tabii böylece Enver İbrahim'in 2 yıl sonra başbakan olma planları da suya düşmüş oldu. Muhyiddin Yasin dönemin başbakanı Necip Rezzak'ın yolsuzluklarını eleştirdiği için 2016'da UMNO'dan ihraç edilen bir isim. Yolsuzluklar demişken, Necip Rezzak dönemindeki yolsuzlukları anlatmaya kalkarsak bir film olur. The Wolf of the Wall Street, Para Avcısı isimli Hollywood filmini izleyenleriniz vardır.
Peki bu filmin Malezya Kamu Kalkınma Fonu tarafından finanse edildiğini söylesem ilk tepkiniz ne olurdu? O zaman gelin size Malezya'daki bu yolsuzluk sistemini daha iyi anlamanız için 32 milyon nüfuslu Malay halkının parasının nasıl çalındığını anlatayım. Malezya Kamu Kalkınma Fonu yani 1MDB yani Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu ülkenin hatta dünyanın en büyük yolsuzluk skandalı olarak tarihe geçti. 2009'da Başbakan Necip Rezzak tarafından kuruldu. Bu hikayede anlatmamız gereken bir aktör daha var. Joe Lov, Çin asıllı bir Malay. İngiltere'de siyasilerin ve zenginlerin okuduğu bir okula gitti ve orada Başbakan Necip Rezzak'ın üvey oğluyla tanıştı. John Love'un gözü hep yükseklerdeydi. Kendisine ünlülerden ve siyasilerden oluşan bir network oluşturmak için sürekli çalıştı. Bu sayede sık bir şekilde Necip Rezzak'la görüşme fırsatı elde etti ve onu bir şekilde ülkenin kalkınması için Arap ülkelerinin özellikle de Suudi Arabistan'ın sermayesine ihtiyaç duyduğuna ikna etti. İngiltere'de okuduğu esnada evinde sürekli partiler verdi ve siyasilerle bağını kuvvetlendirdi. Tanıştığı kişiler arasında biri daha vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şeyhlere yatırım danışmanlığı yapan Yusuf El Uteybe. Paranın ve şöhretin kokusunu alan Joe Love'un aklında bir fikir vardı ki bu fikir partisindeki çalkantılarla boğulan Başbakan Necip Rezzak için büyük bir fırsat olarak görüldü. Bunun için sahip olduğu tüm network'ü kullandı. Hem Suud tarafını hem de Necip Rezzak'ı bir masa etrafında toplamayı başardı. İki taraf arasında ticari ortaklık anlaşması yapıldı ve Malay taraf yeni bir fon kurmaya karar verdi. İşte bu fonun adı Malezya Kamu Kalkınma Fonu. Başlangıçta fonun Malezya'daki sanayi, turizm gibi alanlarda yatırım yapacağı sanılsa da 1MDB'den milyarlarca doların yolsuzluk yoluyla başka ülkelere aktarıldığı ve kişisel kazançlar için kullanıldığı ortaya çıktı. Malay halkının çalınan milyarlarca doları Joe Love ve Rezzak ailesinin ultra lüks hayatına harcandı. Necip Rezzak ve eşi açılan davalar sonucunda tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Joe Love bir kaçak olarak yaşamına devam ediyor. Enver İbrahim ise bu skandallar ortaya çıktığında en güçlü muhalefeti yürüten isimlerden biriydi. Bu soygundan geriye kalansa iktidarına kalan 11 milyar dolarlık devasa bir borç. 2018 genel seçimlerinde Enver'in koalisyonu Rezzak'ı yenerek iktidara geldi ve Rezzak 1MDB skandalı nedeniyle yargılanmaya başladı. Bu zafer Malezya'da yolsuzlukla mücadelede büyük bir dönüm noktası olarak görüldü. Uzun yıllar süren mücadele ve siyasi manevralar. Siyasete adım attığı andan itibaren başı dertten kurtulmayan Enver'in hayatı nihayet Kasım 2022'de başbakanlığıyla taşlandı. Enver İbrahim'in yıllar süren zorlu mücadelesi, siyasi entrikalar ve yolsuzluk skandallarıyla dolu bir arenada sonunda Malezya'nın başbakanı olarak zirveye ulaşmasıyla sonuçlandı. Ben bu içeriği hazırlarken çok keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Peki en çok sizin ilginizi çeken ne oldu? Enver İbrahim ve Malezya'daki etkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir ülke düşünün ki tarihin en büyük yolsuzluk skandallarından birine ev sahipliği yapmış, kaynaklarının küçük bir grup tarafından lüks ve ihtişamlı tüketildiği, kırılgan siyasi yapısıyla sürekli çalkantılar geçirmiş.